Hemen Kayan Gölü'nün arkası burası. Selam arkadaşlar. Şimdi Kayan Gölü'ne geldik. Turumuzun ilk durağı burası. Evet, Twin Lagoon'a geldik. Burada yemek molası vereceğiz. Korona adası gerçekten dedikleri kadar güzelmiş arkadaşlar. Herkese günaydın arkadaşlar. Bugün Filipinlerin Korona adasındayım. Burası dünyanın en sayılı tatil cennetlerinden birisi. Evet arkadaşlar, şimdi Korona adasında geldiğim otelin terasına çıktım. Harika bir manzara var. Etraf yemyeşil. Gerçekten çok güzel bir manzarası var. Havası da çok güzel. Evet, size soruyorum. Türkiye'de siz böyle bir yerde, etrafında böyle cennet gibi adaların olduğu, yemyeşil bir doğanın içinde böyle bir otelde çift kişi 900 liraya kalabilir misiniz? Yani en son Alanya'da bir otelde kalmıştım kış zamanı. Yani şehir oteliydi. Hiçbir özelliği de yok. Geçen sene kışın pazarlıkla 5-6 gün kaldım. 700 liraya razı etmiştim. Normalde Eylül-Ekim gibi de 1400 lira falandı. O da sadece bir işimi halletmek için gitmem gerekiyordu. Öyle şehir oteliydi. Evet. Böyle arkadaşlar, bakın. Yani güzel bir terası var. Şurada çamaşırlarınızı kurutabiliyorsunuz ve her katta ücretsiz çay kahve servisi var arkadaşlar. Ve su. Geceliği 900 lira. 900 ya da 1000 lira civarında. Tam hesaplamadım. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi Korona adasına geldim. El Nido'dan feribotla Korona adasına geldim. 3,5 saat dediler ama 5 saat kadar sürdü. Bu otel odasını rezerve ettim. Gayet güzel. Deluxe çift kişilik oda diye geçiyor. İşte kliması, televizyonu, balkonu, her şeyi var. Gayet güzel, temiz. Banyosunu göstereyim. Banyoda. Evet. Klasik. Gayet temiz. Evet. Bu odanın günlüğü 9.000 lira civarında vergiyle. 900 lira veya 1000 lira gibi. Koron standartlarına göre gayet güzel bir oda. Şimdi burada şöyle bir şey var. Arkadaşlar, bu otele direkt geldiğinizde sizden 1200 lira talep ediyorlar. Ama uygulama üzerinden eğer rezervasyon yaparsanız 1000 lira gibi bir fiyat çıkıyor. 900 lira çıkıyor hatta. O yüzden uygulama üzerinden yapmanız bazen sizin için avantajlı. Bazen de sorarsanız, ben sordum, direkt fiyatları daha pahalı. Galiba uygulama kendisi otomatik olarak fiyat indiriyor. O yüzden sorduğunuzda mesela birçok yerde rastladım. Uygulama üzerinden yapın, fark etmiyor diyorlar. Veya bizde daha pahalı diyorlar. Uygulama üzerinden yaparsanız ekstra kahvaltı veriyor diyorlar falan. Aklınızda bulunsun. Kaldığım otelde bu. Gayet geniş ve temiz bir otel. Zaten yeni bir otel. Merkezde de. Evet. Akşam saatlerinde geldik. Şimdi çıkıp etrafa bir bakacağım ne var ne yok. Bir de tur satın alacağım. Burada zaten tur almazsanız olmaz. Kendiniz gidip gezemezsiniz. Kalan 2 günde de artık motosiklet kiralarım galiba. Havaalanı da çok uzakmış. Ama servisler var. Evet. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Jollibee'ye geldim yine. Şu menüyü söyledim. Spagetti, tavuk, büyük boy patates kızartması ve iced tea hepsi 200 lira.
Şimdi ikindin geldim buraya. Bakın burada bir tane krepçi var. Tamam mı? Şurada vitrine dizmiş. Bizim best seller kreplerimiz diye. Burada hepsini tek tek göstermiş. Mesela mangolu, sonra neymiş? Vibe krem diyor. Banana, muzlu, kivili. Hatta böyle kornlu, tunalı bile var yani ton fıstığı, tuna balığı, mango. Buradan seçiyorsunuz. Böyle vitrine dizmişler. Hangisini istiyorsanız size ona göre hazırlıyorlar. Evet bakın burada hazırlıyor. Bayağı da kalabalık insanlar bekliyor. Aslında işte krep ama derler ya işte hangi işi yaparsın yap en iyisini yaparsan müşteri gelir diye. Demek ki işlerini iyi yapıyorlar veya reklamlarını iyi yapıyorlar. İnsanlar sırada bekliyor. Buraya plaza diyorlar. Bütün yiyecek standları burada. Plaza buranın şey gibi yani böyle night market olur ya öyle bir yer. İşte kıyafet satanlar, yiyecek satanlar, standlar burada. Bir de etrafta işte böyle basketbol sahaları falan var. Park gibi bir şey var. Şimdi şurada size ilginç bir şey göstereceğim. Daha ben bu yaşıma kadar hiç böyle bir McDonald's görmedim. Gördüyseniz siz yorumlara yazın lütfen. Evet bakın bu bir McDonald's. Hiç böyle bir McDonald's şubesi gördünüz mü? Bildiğiniz baraka ama McDonald's. Enteresan. Evet. Burada frappe satıyorlar. Arkadaşlar portakal, muz falan aldım. Burada portakallar ufacık Çin'den geliyormuş. Bizim mandalina kadar. 3 tanesi bunların parasıyla yani Filipinlerin parasıyla 70 lira. Bizim paramızda 3 tanesi 100 peso. Tabi burada portakal mandalina yetişmediği için portakal burada pahalı. Evet. Arkadaşlar Filipinlerin iyi bir basketbol takımı olduğu söyleniyor. Bu yüzden basketbol burada çok fanatiği olan bir spor dalı. Aynı Türkiye'de nasıl futbol çok tutuluyorsa Filipinler'de de basketbol çok tutuluyor. Köylerde dahi basketbol kortu var. Ve bakın mesela yan tarafta bir tane de kapalı saha var. Az önce oradan geçtim. Böyle toplanmışlar, basketbol maçı var. Evet, şimdi mesela bakın bayanı görüyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi büyük bir Müslüman nüfus var. Sordum. Yani %50'si Müslümandır dedi bana tricycle sürücüsü. Özellikle esnaflık yapanlarda çok görüyorum Müslümanları. Kıyafet, telefon aksesuarları falan satıyorlar. Daha önce Davao falan da gördüm. Ticaretle uğraşıyorlar yani. Evet arkadaşlar, bakın dağın tepesine Koran yazısı, yanında haç var. Filipinler oldukça dindarlar. Tricycle'ların arkasında mesela İncil'den ayetler yazılı. Nereye giderseniz gidin mutlaka bir Meryem Ana ikonu görüyorsunuz. Evet bakın. Dağın tepesinde bir Koran yazısı, yanında haç var. Mesela feribot hareket edeceğinde bazı feribotlarda İncil'den ayetler okunarak hareket ediyor. St. Augustine Church, Koran'ın merkezinde. Kaldığım otelde şuradan hemen sağa dönünce. Etraf yemyeşil, güzel. Burası Koran'ın merkezi. Evet, şöyle kilisede ışıklarla yaksın, öyle göstereyim. Şu anda karanlık. Evet, aslında şu yukarıda Koran yazısı vardı. Yanında da haç vardı. Bir tane gece çekmiştim. Onu gösterecektim ama çok yaklaştım. Sonra gösteririm. Evet, bugün güzel bir tura katılacağım. Ama hava yağmurlu.
Arkadaşlar burada yani anlamıyorum, üşüdüm. Çünkü aslında hava soğuk değil yağmur yağınca ama sürekli denize gir çık insan üşüyor. Bir de klimalar üşütüyor. Dün kaldığım otelin bitişiğinde başka bir otel vardı. Bir başka gün orada kalırım diye fiyat sorayım dedim. 4 katı fiyat istedi. Ki benim kaldığım otel kadar da lüks değil. Acaba dedim oteliniz çok mu lüks? O yüzden mi fiyatınız bu kadar yüksek dedim. Hayır dedi. Bizim odada 2 tane klimamız var. Bir tanesi tavanda, bir tanesi yerde. Bu yüzden fiyatımız yüksek dedi. İşin komiği, ben odada klimayı kapatıp yatıyorum. Evet, 100 metre ileride otel. Biraz böyle baker'ı aldım. Kahve yanında yiyeyim diye. Burada kahvaltı büyük sıkıntı yok, yani tek seçeneğiniz bu veya sabahın köründe pilav, balık, tavuk yemek zorundasınız. Onu da ben istemiyorum. Türkiye'ye gideyim, ilk işim domates, peynir, zeytin, çayla kahvaltı yapmak olacak. Gerçekten özledim. Herkese günaydın arkadaşlar. Bugün Filipinlerin Coron Adası'ndayım. Burası dünyanın en sayılı tatil cennetlerinden birisi. Filipin deyince akla Boracay, Coron ve El Nido geliyor. Evet, Coron da buranın en popüler olanlarından birisi. Şimdi buradan bir tur satın aldım. Tura katılacağız. Bugün Kayangan Gölü ve diğer destinasyonları gezeceğiz. Umarım güzel bir tatil olur. Ertesi günde başka turlara katılacağız. Orada görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar, Coron Adası'ndan tur satın aldığınızda sizi buraya getiriyorlar. Burada gruplara ayırıyorlar. Burada A'dan D'ye kadar turlar var ve bunun dışında da farklı turlar var. Bugün ben A turuna katılıyorum. Birazdan şu karşıdaki teknelere binerek tura gideceğiz. Bugün Kayangan Gölü ve diğer destinasyonları içeren bir tur olacak. Evet, umarım güzel geçer. Evet, bizim tur paketimizin içinde Kayangan Gölü ve birkaç tane lagun ve beach var. Bugün oradayız. Yarın da B turunu alacağım. Barakuda Gölü diye bir göl var ve yanında farklı lagunlar ve beachler var yine. Evet. Burası böyle. Otel transferinizi sağlıyorlar. Sizi gelip sabah otelinizden alıyorlar 8:30 gibi. İşte 4 gibi de burada oluyorsunuz sanırım, 4 gibi 5 gibi. Bulunduğunuz bölgeye göre değişiklik gösteriyor. Fiyatlarına gelince ben 1000 peso ödedim bu A turu için. Bu bulunduğunuz şehre göre, katıldığınız turların fiyatı özelliğine göre değişebiliyor. Bence gayet makul bir fiyat, çünkü içinde öğlen yemeği dahil, zaten dışarıda bir öğlen yemeği yeseniz en az 500 peso ödersiniz. Ve bu turlar gerçekten de çok güzel. Tavsiye ederim. Evet, şimdi Coron'da tura başlıyoruz. Şöyle etrafı biraz size göstereyim. Karşıdaki dağa dikkatinizi çekerim. Yukarıda Coron yazısı, hemen üzerinde bir haç dikmişler. Büyük bir haç. Bir benzerini Makedonya Üsküp'te görebilirsiniz. Neydi ismi? Yanılmıyorsam Golden Cross gibi bir şeydi. Tam hatırlamıyorum ama. Evet, bakın. Gece bu Coron ve Coron yazısı ve haç ışıklandırılıyor. Benim otelde hemen bu dağın yamacında, buraya yürüme mesafesinde. Zaten Coron bu dağın çevresine kurulmuş. Hemen bu dağın eteğinde de San Agustin Kilisesi var. Evet, şöyle etrafı biraz size tanıtayım. Birazdan buradan tura katılacağız. Şu teknelerle çıkılıyor tura. Biz de bunlardan bir tanesine binmek için bekliyoruz. İlk durağımız Kayangan Gölü olacak.
Koron için beklentim çok yüksek arkadaşlar. Herkes El Nido'dan daha güzel olduğunu söylüyor. El Nido bile o kadar güzeldi ki yani daha güzeli nasıl olur bilemiyorum. Daha önce videolarını gördüm. Gerçekten de büyüleyici bir manzarası var. Yarın da Barakuda Gölü'nü içeren bir tur satın alacağım. Koron ve El Nido gerçekten dünyaca bilinen turizm beldeleri. Bunun yanında Siargao ve Boracay adası aynı şekilde çok meşhur. Siargao son 2-3 yılda meşhur olmuş. Orada bir tane bir Cloud9 diye bir surf alanı var. Orası tanındıktan sonra Siargao daha çok tanınır hale gelmiş. Gerçekten de Siargao da cennet gibi bir yer. Evet, turda şöyle kayak da yapabilirsiniz. Burada kanoya kayak diyorlar. Bunlarla biz geçen El Nido'da 1 saat gezinti yaptık kanyoda. Gerçekten inanılmaz keyifliydi. Bir de yağmur yağmıştı o gün. İnanılmaz zevkli geçmişti. Evet. Dediğim gibi Filipinler'deki en popüler noktalar Siargao Adası, Boracay Adası, Coron ve El Nido. Bu dördü çok popüler arkadaşlar. Tabi Filipinler bunlardan ibaret değil. Çok sayıda güzel ada, çok sayıda güzel şehir var. Hepsi cennet gibi. Bakın şu manzaraya. Gece de yağmur yağdı. Hava çok temiz, çok güzel, fresh. Serin serin esiyor, ne güzel. Deniz havadan daha sıcak arkadaşlar. Burada odada üşüyorum, dışarıda üşüyorum ama denize girdiğimde ısınıyorum. Aslında ben biraz serin deniz severim ama Filipinler'de serin deniz pek yok. Yani üstelik biz şu anda yağmurlu sezonda olmamıza rağmen deniz sıcak. Vardır yani 25 derece vardır. Daha önce ben 2 defa Kızıldeniz'e dalış yapmıştım. Kızıldeniz'in su altının bu kadar zengin olmasının sebebi yılın hiçbir mevsiminde suyun sıcaklığı 20 derecenin altına düşmüyor. Ama Filipinler'inki daha sıcak. Vardır yine bir 25 derece vardır. Ve şimdi bakın snorkeling aldık. Snorkel yapacağız. Buranın da burada da suyun altında çok güzel deniz canlıları var. O yüzden çok sayıda scuba diving alanı var. Çok sayıda koral ve resif var arkadaşlar. Buraya geldiğinizde de bu aktivitelere mutlaka katılın. Evet arkadaşlar, selam arkadaşlar. Şimdi Kayangan Lake'e geldik. Turumuzun ilk durağı burası. Galiba biraz sonra dağın tepesine tırmanacağız. Burayı yukarıdan göreceğiz. YouTube'da görmüştüm, muhteşem bir manzarası vardı. Evet, gördüğünüz gibi insanlar kayak yaptılar. Geçenlerde biz de yaptık. İnanılmaz zevkliydi. 1 saat boyunca kayak yaptık. Burada kanoya kayak deniyor. Manzara müthiş, gerçekten harika. Coron Adası, Filipinler.
Kayangan Gölü. Evet, şimdi Kayangan Lake'e geldik. Şuradaki merdivenlerden yukarı tırmanacağız. Yukarı çıkınca bize bir manzara bekliyor. 100 basamak çıkıp 200 basamak inecekmişiz. Rehber öyle söyledi. Videoan kita saglit lang. Evet, şimdi aşağıda Kayangan Gölü'nü ziyaret edip dönen ziyaretçileri görüyorsunuz. Biz de oraya doğru gidiyoruz. Birazdan buraya geri tırmanacağız. Lagonu yukarıdan görmek için tekrar geri geleceğiz. Aslında önce lagonu görüp sonra buraya iniyorlardı ama kalabalık olduğu için rehberimiz önce gölü görmeyi önerdi. Evet, göle doğru hareket ediyoruz. The name of our boat also. Evet arkadaşlar, şimdi Kayangan Gölü Yeah, Janelle. görünmeye başladı. Like I call it Janelle Group. Let's go. Like that. Şu basamaklardan aşağı doğru indikten sonra karşımıza bu güzellik çıkacak. Burası, rehber diyor ki burası Filipinler'deki en güzel yer benim için diyor ama kendisi El Nido'ya gitmemiş. Evet, El Nido'dakiler de diyor Poron daha güzeldi. Okay, welcome to the lake. Evet, Kayangan Gölü'ne geldik. Rehberin dediğine göre burada So no jumping. no jumping. Atlamak yasak. Evet, gerçekten de güzel arkadaşlar. But life is mandatory. No life vest, no swimming. Have a life guard. Evet, burada yüzebilirsiniz diyor ama can yeleğini çıkarmak yasakmış. Evet. Hemen Kayangan Gölü'nün arkası burası. Burada bir panorama noktası var. Herkes burayı bekliyor. Video çektirmek için, fotoğraf çektirmek için. Galiba biz bekleyemeyeceğiz çünkü kalabalık. Muhteşem bir görüntü var arkadaşlar. Evet, şimdi Kayangan Gölü'nü, Green Lagoon'u ziyaret ettik. 3. uğrak noktamıza gidiyoruz. Galiba burada yemek yiyeceğiz. Şöyle manzarayı kameradan hissedebilir misiniz bilmiyorum ama harika. Bu arada Kayangan Gölü'nde topuğumu fena halde yaraladım. Biraz derin yaraladım. İnşallah bir şey olmaz. Ayrıca şnorkeling yaparken de resifler bacaklarımı yaraladı. Arkadaşlar, denizin şakası olmuyor. Denize geldiğimizde lütfen dikkat edin.
da atlamayın. Yani havuza da denize de atlamayın arkadaşlar. Daha önce ben bundan dolayı Allah korusun felç olanları gördüm. Evet. Dikkatli olun. Mesela bak, keyifle bir gezi yapıyordum. Şimdi keyfim kaçtı çünkü topuğumdan endişeliyim. Biraz derin kesti. Artık yapacak bir şey yok. Olan oldu. İnşallah daha ciddi bir şey olmaz. Daha önce de Tayland'da böyle ayağımı yaralamıştım. Hava nemli olduğu için bir türlü iyileşmemişti. İltihap kapmıştı, endişelenmiştim. Ama buranın havası fena değil. Yaralar bunu da geç iyileşiyor ama inşallah bir şey olmaz. Zaten bir hafta sonra Türkiye'ye dönüş vakti geliyor. Bir hafta sonra Türkiye'ye döneceğim inşallah. Orada iyileşir inşallah. Evet, burada şimdi mola vereceğiz. Galiba biraz yüzeceğiz, sonra yemek yiyeceğiz. Burası da güzel bir yere benziyor. Bakın mavinin kaç tonu var. Şöyle göstereyim. Gerçekten de güzel. Koron Adası gerçekten dedikleri kadar güzelmiş arkadaşlar. Sadece şu topuğumdaki yara keyfimi kaçırdı. Keskin bir kaya jilet gibi kesti topuğumu. Biraz da derin kesti. Evet, Twin Lagoon'a geldik. Burada yemek molası vereceğiz. Ang spot na to kasi mag-full kayaking talaga. Evet, burada yemek molası vereceğiz. Birazdan da şurada yüzeriz. Bersama pilihnya bacaan bulan ini dan segan sama pakai tinggal bawa akhirat Berkelingan di bawah seringkalan kailan Evet arkadaşlar, şimdi Twin Lagoon'da yemek molası verdik. 4. durağımız olan Coral Resiflere gidiyoruz. Yani mercan resiflerinde snorkeling yapacağız. Bu scuba diving ve snorkeling benim çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Yani denizin altında ayrı bir dünya var. İnsan kendini kaybediyor su altını izlerken. Ayrı bir dünya, rengarenk, çeşit çeşit canlılar. Yüce Allah insanları çeşit çeşit yarattığı gibi
suyun altındaki canlıları da öyle yaratmış. Allah'a şükür olsun. Evet, rehberimizin söylediğine göre bu koral resif oldukça güzelmiş. Suyun altına ben de merak ediyorum. Yani ayrı bir dünya hakikaten arkadaşlar. Çeşit çeşit deniz canlıları var. Rengarenk. Sanki ayrı bir dünyada gibi hissediyorsunuz kendinizi. Biz dünyayı insanlar olarak sadece kendimizden ibaret zannediyoruz ama sadece kanatlı hayvanların sayısı bile insanların sayısından, nüfusundan daha fazlaymış. Bir düşünün, toprağın altındaki sürüngenleri, denizin altındaki canlıları, milyarlarca canlıyla aynı gezegeni paylaşıyoruz. Bu yüzden sadece bu dünyanın sadece insanlara ait olmadığını bilmeliyiz. Diğer canlılara da saygı göstermeliyiz. Sonuçta Allah hepimizi yaratmış ve hiçbir canlıyı da boşuna yaratmamış. Her canlının bu gezegene bir faydası var. Evet, bu kısa vaazın ardından mercan resiflerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Evet, şimdi Coral Reef'te şnorkeling yaptık. Gerçekten güzeldi. Rengarenk balıklar vardı. Şimdi diğer bir şnorkeling noktasına gidiyoruz. Bunun ardından da bir plaja gideceğiz. Orada dinleneceğiz. Son noktayı koyacağız inşallah. Evet, şu karşıda şnorkeling yapılacak. Tekrardan. Bugün 3. defa şnorkeling yapacağım. Gerçekten denizin altı rengarenk balıklarla ve mercanlarla dolu. Evet, karşıda da mangrove'ları görüyorsunuz. Daha önce açıklamıştım. Mangrove bu denizin kenarında veya derelerin kenarında kökleri dışında olan ağaçlara mangrove diyorlar. Decided to go to first CYC Beach. Then after that, we're gonna go to Ladis Lab. Evet, şimdi Activity here as a relaxing. şimdi rehberimiz açıkladı. Fazla gel git var dedi. O yüzden galiba burada şnorkeling yapılmayacak. Beach'e gidelim, orada dinlenin, relax olun, dinlenin dedi. Çünkü çok fazla dalga var gerçekten de. Tekneyi bayağı bir salladı. O yüzden galiba tekrardan şnorkeling yapılmayacak. Göreceğiz bakalım. Evet, şu mangrove'ların dibinde yüzelim biraz. Seviyorum ben bu mangrove ağaçlarını. İşte kökleri dışarıda olan bu maki tarzı bitkilere mangrove deniyor. Asya ülkelerinde derelerin kenarında ve kıyılarda, deniz kıyısında sıkça rastladığınız bir şey. Malezya'da mangrove turuna katılmıştım daha önce. Evet, çok drone uçuran var burada. Çok güzel görüntüler veriyor. Evet, bakın yine de şnorkeling yapanlar var galiba. Yine de yaparız burada şnorkeling. Ama yeterince yaptık zaten. Oo, deniz tertemiz arkadaşlar, görüyorsunuz. Talaga dito. Evet, plaja çıktım, mangrove'ların yanına geldim, oturdum.
size göstermek istedim. Bakın arkadaşlar. Kökleri gördüğünüz gibi dışarıda. Bu bitkilere mangrove deniyor. Asya'da çok sık rastlarsınız bunlara. Mesela Malezya'da mangrove ormanları vardı. Gitmiştim. Bazen böyle orman halinde de bulunuyorlar. Dere kenarlarında, deniz kenarlarında Asya'da sıkça rastlarsınız. Çok fazla turist var. Evet, şimdi burada biraz mola verdik. Bundan sonra bir tane daha durağımız varmış. Gayet güzel bir gezi oldu. Şu başıma gelen kaza hariç topuğum ciddi derecede yaralandı. Etrafta çok güzel resifler var. Çok güzel şnorkeling yapacağınız alanlar var. Evet, bakın. Ağaçların kökleri dışarıda. Horon'da her yer güzel arkadaşlar, her yer. Filipinler'de şehir merkezine takılmayacaksınız arkadaşlar. Şehir merkezleri pek güzel değil. Küçük yerlere, adalara gideceksiniz. Adaları, köyleri cennet gibi. Bir tane kötü köy, bir tane kötü ada göremezsiniz. Hepsi çok güzel. Evet, bakın mangrove'lar her yerde. Mangrove. Pero tambok ay Değişik bir ağaçtır. Benim hoşuma gidiyor bunlar. Yaprağı da bayağı kalın. Bir de şöyle baleta tree dedikleri bir ağaç var. Bunlardan ben Kuala Lumpur'da da görmüştüm. Kökleri tamamen dışarıda ve çok uzun. Bu Tarzan filminde falan o ağaçları kullanmışlar. Üzerinden böyle dalları sarmaşık gibi sarkıyor. Hani Tarzan böyle tutunuyor, daldan dala konuyor ya. İşte o ağaç. Ondan da var Filipinler'de, ziyaret ettim. Baleta Tree diye ismi geçiyor. Yani her türlü doğal güzellik var burada. Evet, bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Horon kasabası. Horon Town.
pounds, right? Yep. 400. Evet arkadaşlar, Koron kasabasında katıldığım A turu burada sona erdi. Umarım keyif almışsınızdır. Yarın B turunda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Okay, everyone, thank you for choosing Twin Travel and Tour. I hope you enjoy Yes, enjoy. Thank you very much. and getting the time. So if you have some time, you can visit the Facebook page Twin Travel and Tour and have some news.